Baba Alem'e hoş geldiniz. Bugün yine bir kültür ve sanat programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz beslenme sanatı üzerine. Doktorlarımız Sayın Aydın Salih Hanım, aynı zamanda tıp doktoru ve biyolog. Yine Nurdan Akay, tıp doktoru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, beslenme sanatı dedik. Allah insanı yaratırken en mükemmel şekilde yaratmış. Ve çok güzel bir mekanizma vermiş. Peki bu mekanizmayı insanın bozması için çok mu uğraşması gerekiyor? Yani nasıl hastalanıyoruz, nasıl bu hale geliyoruz? Evet, çok fazla müdahale etmesi, bozması gerekiyor. Yani kendi kendine bozması gerekiyor. Evet. Tabii dış etkenler de var. Genetik hastalıklar ya da ağır zehirlenmeler elde olmayan sebeplerle de olabilir ama insan beslenme ve yaptığı bir takım hatalarla kendisi bunları zaman içerisinde oluşturuyor. Ve Amerikanlı araştırmacılar da bu sonuca geldiler. Beslenme bozukluğuyla %97,5 hastalıklar oluşuyor. Beslenme bozukluğu. Evet. Çok büyük rakam. Ben diyorum %99,5 beslenme Bozukluğuyla ilgili olan geliyor. hastalıklar Evet. var. Peki Kur'an-ı Kerim'de veya hadislerde hep tokluğun insana zarar verdiği, yani bütün hastalıkların başının tokluk olduğu söyleniyor. İnsanlar ne şekilde beslenmeleri lazım? Mesela biz diyetisyenlere gittiğimiz zaman bize çok sık yememiz gerektiğini söylüyorlar. Yani bu doğru bir sistem midir? Mesela Hayır. 8 öğün, 6 öğün. Bu çok yanlış bir sistem. Ve bütün hastalıklara yolculuk açıyor. Anlatır mısınız? Yol açıyor. Yol açıyor hastalıkları. Çünkü çok fazla sindirim işlemiyle uğraşıyorsunuz. Defalarca yemek yiyorsunuz. Sürekli Peki öğün bu sindirim sayısı var. esnasında vücut çok mu enerji sarf ediyor? Elbette. Çok enerji. Enzim sarf ediyor, sindirim malzemelerinin tümünü kullanmış oluyor. Organların yaşlılığına hızlandırmış oluyor, hücrelerin yaşlılığına sebep olmuş oluyor. Bugün geriatri ile ilgili bir çalışma vardı, yani yaşlılık bilimiyle ilgili. Orada tespit edilen ellerindeki tek somut verinin, bir profesör bana bunu söylemişti, bir seminerde dinlemiştim. Tespit ettikleri tek verinin yani uzun ömrün tek anahtarını ya da bilinen tek somut sebebinin aç kalmak ya da az yemek yiyen insanlarda olduğunu söylemişti. Başka bir somut, şu vitamin, bu ilaç, işte sirke içmek, şunu yapmak, bunu yapmak, bunların hepsi relatif şeyler dedi. Somut tek veri var elimizde, az yiyen çok yaşıyor. Şunu sorabilirsiniz, ama benim işte tanıdığım vardı, çok yemek yerdi, 90 yaşına kadar yaşadı. Demek ki o 150 yaşına kadar Yaşayabilecek. Biliyorum. 90'a kadar anca yaşadı. Evet, Öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi ne için çok yemek o kadar tehlikeli? Çünkü insan çok az miktarda yemeğe muhtaç. Enerji üretmek, yaşamak için enerji üretmek de çok büyük bir zahmet. Ve yaşamak için bir avuç yemek lazım. Bir avuç. Zaten avuç. midemiz avucumuz kadar değil mi? Evet. O kadarını ancak alabiliyor. Bir avuçtan fazla yemek alsa o zaman ne oluyor? Fazla yemek ne yapıyor vücudumuzda? Evet, ne yapıyor? Birinciden tam hazım olmuyor. Tam hazım olmamış yiyecekler çürümeye başlıyor. Veya midede, veya bağırsaklarda, veya karaciğerde, veya kanda. Bakın, hazım. Biz hazım söylerken sadece mide ve bağırsaklarda hazım kastediyoruz. Halbuki böyle değil. Hazım, bu sadece birinci hazım. Mide ve bağırsaklarda, ikinci hazım karaciğerde, üçüncü hazım kanda, dördüncü hazım hücrelerde. O zaman 4 hazım vücudumuzda mevcut ve biz sık yiyeceğiz. Şimdi diyetisyenler diyorlar. 6 öğün, 8 öğün evet, yiyorlar. 6 öğün, 8 öğün yiyin. O zaman hazım olmamış yemek üzerine Hazmedilmeden devamlı yemek alıyoruz. ya devamlı yemek alıyoruz. O zaman ne olacak? Mideyi düşünün. Bizim midemiz bir kazan. O kazana hep bir şey biz İlave ekliyoruz. Biz ilave ediyoruz. Yemek pişmeden bir şey ilave ettik. Pişmeden daha ilave ettik. Daha ilave ettik. Ne kadar korkunç bir durum. O zaman midede hazım olmuyor, çürüme oluyor. Çürümüş. Ne demek çürüme? İltihaplama. İltihaplama oluyor. Çürümüş yemeklerin kalıntı kana karışarak
ilk önce Karacaahar. Karacaahar'da büyük hasarlar yapıyor. Hasar. Ve hepatite yol açıyor. Ve bugün 5 yaştan sonra her insan, bakın çocuklar, kronik, toksik hepatit sahibi. Bu çarpık, yaygın, evet. Evet, bu çarpık beslenme yüzünden. Tamamen beslenme yüzünden, Tabii çarpık ki. beslenme yüzünden. Evet, ve hepatit çok yaygın Türkiye'de. A olsun, B olsun, AB olsun, o önemli değil, C olsun. Ve nasıl Kurtulacaklar? Korkutuyor halk. Korkutuyor. Korkutuyor halk hepatitten. Evet. Halbuki ben diyorum bu hiç hastalık değil. Hepatit A olsun, B olsun, C olsun, ABC olsun. Ama C biliyorsunuz ölümle sonuçlanıyor. Hepatit B ise belirli bir süre sonra yani %60 zannedersen veya %40 kansere çeviriyor. Yani yeni Evet. ölüm. Ama bunların tedavi şekilleri sizin kitabınızda var. Sadece beslenmeyi düzelt. Tamam. Hepatiti yol kapattın. Karaciğeri temizle. Hepatit yok. Tamamen iyileşiyor. O kadar basit. O kadar basit. Bir hafta içinde, 3 hafta içinde en ağır vakalar Halloluyor. bir ay içinde. Şimdi ben sizin kitabınızı okudum. Gerçek Tıp diye gerçekten Aydın Hanım'ın harika bir kitabı var. Ve çok mantıklı verilere dayandırarak yazdığı bir kitap. Zaten kendisi de tıp doktoru, aynı zamanda biyolog. Şimdi orada çok değişik tedavi şekilleri var. Mesela bunlardan bir tanesi açlık ile tedavi. Ben onu çok merak ediyorum. Bir insan 10 gün hiç yemeden nasıl dayanabilir? Nasıl hayatta kalabilir? Evet. Şimdi aslında hücrelerde depo seviyesinde çok fazla enerji kaynağı mevcut. Artı insanoğlu zaten çok yemek yiyor. Yani biz bunu normal mutat kabul ettiğimiz için günde 3 öğün yemek yemeyi hiç değilse 6 öğünü bırakın ya da 3 öğünü çok normal kabul ettiğimiz için bir anda tabii uzun süreli açlıklar tedirgin edici. Ama bu konuda çok derin çalışmalar var. İstatistik rakamlar da var ellerimizde. 3 güne kadarki açlıklarda zaten metabolik hiçbir ciddi sıkıntı karşılaşılmıyor. Yaşlı insanlar, şeker hastaları olsun, çok ağır vakalar olsun. Tansiyon 3 günlük hastaları. Tansiyon hastaları da. Çocuklar ve bebekler. Bebekler dahi. Yani 3 günlük açlık yapılan çok büyük gruplar var ve bunlar çok rahat cevaplar verdiler. Yani bir problem yok. 72 saate kadar bir sıkıntı yok. 72 saatten sonrakinde de kişinin iradesi, dirayeti, yaklaşımı ve iman seviyesi de önemli aslında. Ve hekimin de orada onunla birlikte çalışması, durumu kontrol altında etmesi. tutmasıyla 10 günlük, 20 günlük, değişik Rusya'da değişik yerlerde 40 günlük, 60 günlük açlıklar Son yapılanlar günlük. var. Açlık yapan var. O kadar uzun süre aç kalabiliyor. Var. Demek Bizim metabolizmanı uyguladığımız- karşılayabiliyor. Biz onu uygulamadık ama yani 10 güne kadar çok rahat insanoğlu dayanabiliyor. Peki 10 gün hiç yemediği zaman vücut kendinden yani besini Kendinden nereden yiyor. elde ediyor? Kendinden yiyor. Kendinden yiyor. Zaten herkesin biliyorsunuz obezite bugün büyük Şimdi o sıkıntı. konuya geleceğiz obezite konusuna. Herkesin depoları mevcut. Evet. Onları eriterek, onları çözerek yakmaya başlıyor. Çöp hükmündeki cüruf da diyebilirsiniz. İltihap potansiyeli olan dokuları ve yapıları atmaya ve yakmaya O başlıyor. zaman hastalıklı hücreleri yiyor öyle mi? Tabii ki. Hastalıklı Tabii. hücreleri yiyor, kendi kendini temizliyor. Daha da doğrusu hastalıklar yiyor vücut. Evet, Hastalıklar aslında yiyor. öyle de denebilir. Evet. Çok enteresan. Çok etkili. Açlıktan daha etkili. Hiçbir Daha tedavi etkili şekli yok. Ve daha zararsız. Ve daha masrafsız. Hiçbir tedavi şekli yok. Tedavi şekli yok. O zaman Peygamber Efendimizin pazartesi ve perşembe oruçları gerçekten Mesela. çok Bir de orada muazzam bir şey. ilahiyatçıları aslında belki davet edip onlarla da konuşabilirsiniz bu konuları. Asr-ı Saadet olsun, daha sonraki alimler dönemlerinde olsun. Uzun süreli açlık yapan çok alim vardı. Bunlar mesela biz oruç dediğimizde iftarda hemen yani akşam ezanıyla birlikte yemeği algılıyoruz. Halbuki İslam kültüründe daha uzun süreli açlıklar yapan iftar ediyordu. Su içebiliyordu, çok hafif bir çay içebiliyordu, bir şey içebiliyordu ama uzun süreli gıda alımını kesen, devam ettiren çok insan vardı. Bu eski kaynaklara biraz bu gözle bakıldığında bunları görüyoruz ama onlar böyle sanki kaybolmuş gibi. Net 24 saat orucu kastediyoruz ya da 18 saat açlığı Ben kastediyoruz. aslında şunu denedim yani kendimden denedim onu da burada açıklamak istiyorum. Mesela işte günlük oruçlarda, tek günlük oruçlarda akşam yemeğinden sonra hani hiçbir şey yemeden oruç tutulursa oruç çok daha rahat tutuluyor.